Herkese merhaba, bol kazançlı güzel bir gün olsun. Şimdi altın ve gümüşle başlıyorum analizlere. Dün uzun zamandır takip ettiğimiz 2075-2066 direncimiz vardı. Bu aynı zamanda tarihi zirve bölgemizdi. Bu bölgeye geldik ve buradan bir satışla karşılaştık. Bunu da zaten yine 2 gündür söylüyordum. Bir düzeltme gelebilir bu bölgeden diye. O süreci şu an yaşıyoruz. Henüz yaşanan bu satış süreci düzeltme çerçevesinde bakabileceğimiz, düzeltme olarak görebileceğimiz bir süreç. Tabi bu satış sürecinde bazı arkadaşlar hemen işte düzeltme bitti mi, buradan alalım mı gibi gene mesajlar gelmeye başladı. Arkadaşlar bunu piyasa yavaş yavaş dönmeye başlayana kadar düzeltme bitti mi, devam mı ediyor bunu öngörebilmemiz mümkün değil. Bu bir düzeltme olarak kesin kalır mı bunu dahi söyleyemeyiz. Bakın burada bir uzun vadeli analizde bahsettiğim bir çanak formasyonumuz vardı. Bu bir çanak formasyonu mu yoksa şurada bir çift tepe mi oluştu? Bunu bugünden bilebilmemiz mümkün değil. Bakın bu birinci tepemiz, şu da ikinci tepemiz. 2 gün önce oluşturduğumuz bu tepe. Yani burada bir çift tepe formasyonu da olabilir. Yani illa bir çanak formasyonu olacak diye bir kural da yok. Ve burada bir çift tepe eğer oluştuysa şu yükseklik kadar aşağıdaki 1678'i kırarak şu yükseklik kadar düşüş de gelebilir burada. Yani biz tüm bu olasılıkları masa üstünde tutmak zorundayız ki kendimizi koruyacak seviyeleri belirleyip bu tür beklenmedik hareketlerde büyük zararlar yazmak yerine karımızdan bir miktar fedakarlık edip gene de beklenmedik bu gelişmelerden az da olsa bir karla kendimizi kurtarabilelim. Evet, ben hala orta ve uzun vadede burada bir çanak formasyonu oluştu. Bu fincan kulp formasyonuna dönüşebilir ve yukarıda 2075 kırıldığında da 3500'e doğru bir yükseliş gelebilir diye bekliyorum. Ancak bu bir olasılıktır. Dolayısıyla bunun tersi olasılığı da masa üstünde tutmak zorundayız her zaman ki kendimizi koruyabilelim. Peki ne yapacağız? Yani neyi takip ederek kendimizi koruyacağız veya neyi takip ederek olası şuradan satış yapanlarınız var mı bilmiyorum ama buradan yaptığımız satışları neyi takip ederek tekrar alıma geçireceğiz? Tabii bu da önemli bir soru ama iyi bir teknik analiz bilgisi de gerektiren bir konu. Şimdi aslında şu yükselişe baktığımız zaman dün bunun %50'sini aldık. 1971'e kadar geldi. Ve buradan bakın gene bir tepki alıyoruz. Bu gibi durumlarda şurada ben 15 dakikalık grafiklere kadar iniyorum aslında. Ve burada da şunu takip ediyorum. Bakın burada bir arz süreci var. Piyasa satışa geçiyor. Bu bölgeden bir talep geliyor ve bir yükseliş geliyor. Şimdi şu tepe benim için artık önemli. Geliyorum hemen burada bu tepeyi belirliyorum. Bunu beyazla belirlemek istiyorum ki arada kaybolmasın, net görelim. Şimdi bu satış sonrasında gelen alımlar anca bizi 2021'e kadar götürüyor. Daha sonra buradan tekrar satışlarla karşılaşıp bir önceki dibin de altına indiğimiz yeni bir düşük yapıyoruz. Yeni bir düşük dip yapıyoruz. Buradan gelen alımlar ise şurada tekrar satışa geçiyor bakın. 2005'ten tekrar satışa geçiyor. Şimdi burada güzel olan buradan gelen satış şunun altına inmeden tekrar bir tepki alıyor. Fakat buradan gelen alımlar bir önceki tepeye kadar ulaşamadığı için gene zayıf bir yükseliş. Bu da 1999'dan satışlarla karşılaşıyor. Ve üzücü olan da işte buradan gelen satışların gene şu önceki iki tepe dibin altında yeni bir dip oluşturmuş olması. Şimdi burada şunu takip edeceğiz. Yukarıda şu oluşan tepe, şu dip öncesi oluşan tepe 1999 yukarıya mı geçiliyor? Yoksa aşağıda şu son oluşturduğumuz dip tekrar kırılıp şuradaki yaptığı gibi düşüşüne devam mı ediyor? Bunu takip edeceğiz. Yani burada şuradan döner, buradan döner deyip fal bakacağımıza, kumar oynayacağımıza
şu hareketleri takip ederek bunların kırılımlarında alıma geçmek, olası tekrar dönüşlerde şu diplerin kırılımlarında da stop olmak. Teknik analizin bize söyleyip söyleyebileceği sadece budur. Şuradan al, buradan sat gibi daha fiyat oluşmadan veya hareketler oluşmadan herhangi bir şey söyleyemeyiz. Sonuçta ne diyorduk? Teknik analizde biz piyasadaki arz talep dengesini ölçüyoruz. Arz mı güçleniyor, talep mi güçleniyor? Ona göre biz de pozisyonlarımıza yön veriyoruz. Sizlere de tavsiyem bu TradingView ücretsiz bir platformdur. Videonun açıklama kısmına TradingView'in linkini de bırakacağım. Oradan açın bu grafikleri. Benim şu yaptığım gibi destek, direnç bölgelerini, bakın burası bir dirençtir. Sonra buradan düştü, bir destek çıktı, bir direnç oluşturdu. Bir öncekini geçemedi. Daha sonra buradan geldi bir düşüş. Bütün bunları işaretleyerek yukarı yönlü kırılımlarda işleme girin. Bir önceki dibin altına indiğinde de stop olun. Kendinizi korumaya alın. Yükseliş devam ettiği sürece de zaten sorun yok. Ama tabii bu tür işlemleri ilk defa yapıyorsanız sermayenizin lütfen çok ufak bir kısmıyla kendinizi deneyin ilk önce. Bunu yapabiliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Başarılı olabiliyor musunuz? Bunu lütfen öncelikle ufak sermayelerle bir test edin kendinizi. Bunun dışında da çünkü teknik analizde bir şey söylenemez. Şimdi dolayısıyla bu düzeltme nerede bitti, nereden alalım sorusunun da aslında cevabını böylece vermiş olduk. Artık bundan sonrası bu TradingView üzerinden kendi takibinizle yapabileceğiniz bir işlem süreci olacak. Biz gene burada bir saatlik grafiklere dönersek takip edeceğimiz önemli seviye şu yükselişin %61.8'i 1949'dan geçiyor. Bu bölgede bir direnç bölgemiz vardı. Şimdi artık destek olarak çalışacaktır. Bu da 1950-1945 aralığında. Bu 1945-1950 aralığına kadar olan satışlar bu yükselişin, son yükselişin düzeltmesi olarak kalacaktır. Eğer buradaki satışlar derinleşirse şuradaki bu 1780'lerden başlayan yükselişin %61.8'i de 1886'dan geçiyor. Dolayısıyla buraya kadar da derinleşebilir satışlar. Benim için artık altında kilit nokta 1868'de. Eğer 1868'in kırılacağı kadar sert satışlar görürsem altından ve gümüşten uzaklaşırım. Bu sefer altın ve gümüşte tahminimizin dışında, beklentilerimizin dışında gelişmeler var demektir. Israrcı olmamak gerekir. 1868 altında artık altın ve gümüş benim için biter. Tabii bu seviye oldukça uzak bir seviye şu an bulunduğumuz yerlerden. Tabii ben burada 1780'lerden alım yaptığım için ben bu mesafeyi koruyabiliyorum. Ancak tabii kısa vadeli dijital altınlarımda zaten şu üst noktadan, şu tepeden satışlarımın bir kısmını yaptım. Daha sonra da şu düşüş sürecinde tekrar satışa geçtim. Ve yani dijital altınların hepsi şu an bende gitmiş durumda. Bu bahsettiğim orta uzun vadeli elimde tuttuğum altınlar için önemli seviye 1868. Kısa vadeliler içinse son nokta şuradaki 1945-1950 aralığı olmalı. Bu aralığın altındaki kapanışlar kısa vadeliler için de stop seviyesi olmalı diye düşünüyorum. Şimdi hemen hızlıca bir gram gümüşe geçelim. Videoyu da biraz fazla uzattık. Gram gümüşte de takip ettiğimiz direnç bölgemiz 26.83-26.73'tü. Burada hafif bir güçlü alımlar geldi aslında 26.95'e kadar. Fakat sonra şurada bir satış gördük. Burada bakın bir soru işareti koydum. Dün bundan da bahsedecektim. Mesela bakın burada işleme girmem için veya işlemden çıkmam için bir neden. Şurada bir fitil süreci yaşanıyor. Daha sonra sert satış. Bakın şurada da 3 tane mum var. Boyutları birbirine yakın. Bu 3 mumun oluşturduğu şu harekete bobin diyoruz. Bunun kırılımı, aşağıya doğru kırılımı, şu mum kapanıp da şu muma geçtiğimizde artık gümüşte kısa vadeli dijital yatırımlarımı tutmamam gerektiğini bana söyledi.
ve tüm gümüşlerim dün 26.40'tan satışını gerçekleştirdi. Tabii geçmişe de baktığımızda geçmişte de buna benzer bobinler çok gördük. Peki burada niye satışlar yapmadık? Bu direnç bölgesinin diğer direnç bölgelerine göre çok daha önemli bir direnç olduğu için. Bir, ikincisi altındaki hareketi gördüğüm için. Bakın şurada yatay bir bant var ve bunun direnci var demiştim eski analizlerimde. Burası önemli bir dirençti. Tekrar burada yataya geçebiliriz demiştik. Dolayısıyla bu bölge zaten benim satış yapmam için yeterli bir bölgeydi. Dolayısıyla doğru direnç bölgesinde altının da önemli bir direncinde olması, tarihi zirvesinde bir dirençte olması, gümüşteki şu bobin hareketinin artık benim tamamıyla gümüşten çıkmam gerektiğini bana söyledi. Yani burada göstermek istediğim sadece bir dirence geldik, bir desteğe geldik, alalım satalımdan başka çok fazla teknik analiz teknikleri var. Farklı yöntemler var. Bunları birleştirerek ancak daha sağlıklı kararlar alabiliyoruz. Şu an için gümüşe baktığımızda da gene şu son yükselişinin %50'sini geri almış durumda. Burada takip edeceğimiz destek bölgesi bugün için 25.40-25.18 olacak. Bunun altında %61.8 24.98'den geçiyor. Buradaki destek bölgemizi de 24.98-24.86 olarak belirlemiştik geçmiş şu hareket sürecinde. Dolayısıyla 24.86 altındaki kapanışlar gümüşte de satışların derinleşebileceğini bize gösterecek. En azından şu bir önceki dibine kadar yani 24.02-23.83 aralığına kadar satışların derinleşebileceğini gösterir. 24.98'in daha doğrusu şu aralığın 24.98-24.86'nın kırılması. Siz gene burada 15 dakikalık grafiklere inerek az önce de bahsettiğim o destek direnç seviyelerini belirleyip işlemlerinize yön verebilirsiniz ama dediğim gibi düşük zaman dilimleri çok fazla gürültü olur, riski yüksek olur, çok fazla stop olmanıza sebep olabilir. O yüzden sermayenizin çok ufak bir kısmıyla bunu denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen bir de gramlara bakalım. Gramlar dolar Türk lirasındaki yükselişten dolayı çok sert satışlarla karşılaşamadı. Onslarda mesela şu yükselişin %50'sini geri alırken gramlar %23.6'sında kaldı. Dolayısıyla gramlar hala güçlü duruyor aslında. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 953-938 bölgesi. Aşağıdaki önemli gördüğüm destek bölgemiz şu aralık olacak. 910-904. Şu yükselişin bittiğini söyleyebileceğimiz bir diğer önemli destek bölgemiz ise 887-877 aralığından geçmekte. Bu yükselişin %61.8'ini de kırmış oluruz. Bu da tekrar aşağılarda 833'lere doğru bir satışın derinleşmesi anlamına gelir. Bu seviyeleri gram altında takip edeceğiz. Gram gümüşe geçersek, aslında gram gümüşün şu tepe noktasına geldiği ve %38.2 şu yükselişin %38.2'sini hemen hemen geri aldığını söyleyebiliriz. Burada önemli destek seviyemiz 11.87-11.77'den geçiyor. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 12.36-12.07 bölgesinden geçmekte. Aşağıda %61.8 destek bölgemiz var 11.36-11.24. Buraya kadar satışlar normal karşılanır ancak bunun altına indiğimizde tekrar aşağıdaki bu 10.60-10.51 desteğine doğru satışların derinleşebileceğini düşüneceğiz. Dolayısıyla bu yükselişin bir düzeltmesi yaşanıyorsa 11.36-11.24'e kadar olan satışlar normal karşılanır. Evet, altın ve gümüş için söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Tekrar söylüyorum, lütfen fal bakmayın. Oradan mı döner, buradan mı döner buna takılmayın. Düşük zaman dilimlerine geçin, açın şu grafikleri. Düşük zaman dilimlerinde oluşan destek direnç bölgelerini takip ederek, şu dipleri, tepeleri takip ederek artık arzların gücünün azaldığını, taleplerin gücünün yükseldiğini
görmeye çalışın. Yani nedir bu? Yeni bir düşük dip yapmayıp yeni bir yüksek tepe bir önceki tepeden daha yüksek tepeler yapıyor mu? Ve buradan gelen satışlar bir önceki dibin üstünde kalmaya başlıyor mu? Bunu gördükten sonra da kırılımlarda alımlara geçin. Çünkü şundan emin olun, bu satışın nereden döneceğini bilebilecek hiçbir kimse yok. Son olarak videoyu bitirmeden şu uzun vadeli fincan kulp olasılığındaki önemli destek seviyelerini de tekrar bir hatırlatayım. İlk destek seviyesi, şu kulbun oluşabileceği ilk destek seviyesi 1965, zaten şu an oraya oldukça yakınız. Burasının kırılması da aşağıda 1916'ya kadar satışları derinleştirebilir ve bu da şu fincanın kulbunun oluşabileceği gene bir başka sınır seviyedir. Ancak bu bölgenin altında kapanışlar görürsek bu formasyonun bozulabileceği, hatta burada acaba bir çift tepeye mi gidiyoruz, daha düşük, daha sert satışlarla altın ve gümüşün yükselişi bu kadar mıydı sorusunu sormaya başlayabiliriz. Bunların hepsi olasılık, masanın üstünde duruyor, unutmayalım. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.